Ne diyorsunuz Fatma Hanım? Gönüllü olarak burada çalışın diyorsunuz. Ne yapacağız gönüllü olarak gelip çalışmak istersek burada? Bahçe içerisindeki bütün o mesleki bilgilerimizi bir sosyal sorumluluk projesi dahilinde insanlara anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bahçenin 3 tane ana şey var. Eğitim bölümü, bilim departmanı ve bahçe bölümü. Evet. Biz gönüllü faaliyetlerine gelmeden önce bir defa gönüllüyü ilk önce bahçeye davet ediyoruz. Bahçe tanıtım tanışma toplantısını yapıyoruz. Bu toplantının amacı şu: bahçeyi anlatmak. Eğer bahçe gönüllüsünü seçmiş ise bahçe içerisinde yapabilecek olduğu işlerin bir metni var. Örneğin bitki dikimi, alan üzerinde bitki sökümü, yaprakların temizliği gibi bahçıvanlık adına yapılan o bütün çalışmalara biz bahçe gönüllüsü olarak burada onların hem faydalanmasını hem de bizim işlerimize yardım olmasını sağlıyoruz. Peki mesela haftada kaç gün? Bir standart koymuyoruz. Adımdan belli, gönüllü faaliyet. Ama şöyle öneriyoruz: haftada bir gün, ayda 4 kez yapar. Göl dediğimiz, sarnıç dediğimiz şey var ya, bunun altında kocaman bir vaha var aslında. Burası Alemeti Parika. Şu demek bu, bahçenin simgesi. Iris Stoponilla Göknavruz. Nezahat Gökyüzü Botanik Bahçesi Alemeti Parika. Tıbbi, ıtı ve boya bitkiler koleksiyonuna geldik. Hemen burada kocaman bir bilgilendirmesi var. Anıt zeytin ağacının bir hikayesi var. 2005-2006 yılında Ertuğrul Adası çalışmaları, yapım aşamalarında bu zeytin ağacımız bizim nereden gelmiş? İznik'te inşaat yapılmak üzere kesilerek bir zeytinlikten sökülen bu zeytin ağacı bu İznik'ten geldi. Şimdi bu zeytin ağacı biliyorsunuz tarihte dostluğu timsal ediyor. Yani iki ülke arasında. Şimdi Japonya ve Sakura Vakfı işbirliğiyle Ertuğrul Adası'na, Ertuğrul Fırkateyn'ine şehit olan 527 deniz canlısına 527 sakura fidanı hediye edildi. Biz de buna istinaden anıt zeytin ağacını iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmesi açısından çok önemli. Bu ağacın şöyle bir özelliği var: bu ağacın bir tarafı yaşlı, bir tarafı genç. Genç olan şu arka taraf yaşlı, zaten şöyle dönelim. Şöyle döndüğümüzde şu kısım komple yaşlıdır. Görüyorsunuz. Öbür yüz ise genç olan kısımdır. Çok ilginç. Şu anda çiçeklerini görüyorsunuz. Bakın çiçeklenme yaptı. Zeytin çiçeği bu dönemde çiçek açar. Ortanca koleksiyonu. Ortanca, bunlar değişik ortancalar sanki. Çok farklı ortanca türü. Ricardo Desperati. Bunlar hep böyle mi? Açmış halleri böyle mi? Hayır, açacak daha. Daha açacak. Alanlardaki bataklık bitki koleksiyonu var bu alan içerisinde. Şuralarda. Evet, biz şu an yine Ertuğrul Adası'ndayız. Burası bataklık bitki koleksiyonu. Bu da mı ortanca? Tabii, bu da ortanca. Karadeniz bitki örtüsünün temsil edildiği Karadeniz bahçesindeyiz biz. Zaten alana baktığınızda bir kuytuluk görüyorsunuz. Biz bu alana yazın sisleme yapıyoruz. Bu borular alan içerisine belirli zamanlarda bakın damlama değil, sisleme veriyoruz ki bitkinin, yani o Karadeniz'deki nemi sisi yansıtalım bitki üzerinde. Anladım. Kantaronlar. Bunlar. Yine hemencik baktığınızda rododendronları görüyorsunuz. Orman güllerini görüyorsunuz hemen sol tarafta. Bunlar orman gülü mü? Bunlar orman gülü. Rododendron dediğimiz. Yine bir kiraz örneğini görüyorsunuz. Doğal bir kiraz.
herkes burayı çok Rahat bir rahat şekilde gezebiliyor, ha. gezebilirler. Bizim buradaki amacımız yöresel ve Türkiye'nin ve dünyadaki bitki örneklerinin biz insanlara, topluma anlatmak, aktarmak istiyoruz. O açıdan buraya ziyaretçi çok rahat bir şekilde gezebilir. Tabii. Tohum götürmeden, bitki parçası almadan. Yine sağlı sol olarak gittiğimizde sakura kirazlarını görüyorsunuz. Ertuğrul Fırkateyn'in şehit olan 527 denizcinin ismini görüyorsunuz. Yani her bir şehit için bir kirazı görüyorsunuz arkadaşlar. Biz şu anda Ertuğrul Adası'ndan çıktık. İstanbul Adası'na doğru istikametteyiz. 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında İstanbul'u Avrupa Kültür Başkenti olarak tescillendiği 2010'da. için adanın adı İstanbul Adası oldu. Sizi karşılayacak birkaç önemli konu var, konsept var. Şimdi bir tanesi Seyir Tepesi. Bu o 18. yüzyıl Osmanlı Konak Bahçesi kapsamındaki bir peyzaj bölümüdür. Bunun her alt kısmında bizim bir mahalle çeşmemiz vardır. Mahalle çeşmesi. Evet. Biz her şeyi sudan yürüyerek. Şimdi suyumuz ana şeyden çıkıyor. Ana noktadan çıkıyor. Bakın burası bir suyun tınısı, bir ahengi. Sonra buradan belirli bir yılanımsı bir şey. Zaten bu yılan gördüğünüz gibi. Buradan geçiş yapıyor. Büyük bir hamur aktarılıyor. Burada yine yüzeyin suyun tınısını, yani yüksek düşüş anını hissediyorsun, sonra devam ediyor. En altta bir havuz daha var. Bu parsellerine İngiliz bahçeciliğinde, İngiliz peyzajından alınmış. Çok güzeller, çok parseller. Evet, çünkü çok da bizim tarzımız gibi gelmedi bana. Aynen bu İngilizlerden alınmış. Havuza akım yapıyor. Bu akımdan sonra bir Osmanlı sarayına giriyor. Osmanlı padişahlarının sarayda savaş alanlarında kullanmış olduğu çadır bu. Başka bir botanik bahçesi Türkiye'de yok. Çok ilginç. Özeller mi var? Özel de yok. Türkiye'de botanik bahçesi yok. İstanbul Adası'nın bitiminden sonra Arboretum Adası'na doğru gidiyoruz. Yol boyunca sağ tarafımızda Kadıköy istikametine giden otobanı görüyorsunuz. Sol tarafımızda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir bağlantı yolunu göreceksiniz zaten. Bu boyacı sumağı, bu tıbbi bir bitki, yine bundan da boya alanında, sektöründe kullanılıyor boyacı sumağı.
Türkiye'ye henüz tanınmayan tür koronavas. Botanik bahçelerinin yine Onun için türleri tek tek koruma- tanımak Tabii, gerekiyor. tabii. Böyle sol taraf Akdeniz, sağ taraf Avrupa, Sibirya. Şimdi gürgenlerimiz var. Çınarımızı görüyorsunuz zaten. Şimdi burada bir söğütü görüyorsunuz. Bakın bu söğüt ağacı şu. Bu söğüt. Şöyle görüyoruz. Şu derenin olduğu şu kısım yamaç İran Turan. Şimdi bu tülenin altında da bir kocaman 2 tane sergimiz var ama en önemlisi burada şu var. Bunu paylaşmak istedim. Ülkelerin yüz ölçümü ve florasındaki takson sayısı. Yani takson dediğimiz topraklarda yaşayan bitki sayısı demek oluyor. Şimdi İngiltere'nin 244.820 kilometre karede 1850 tane taksonu varken Hollanda'nın 41.528 kilometre karesinde 1600 takson bulunmakta. Polonya ise yüz ölçümü 312.000 en büyük, 244.000 en büyük, 312.685 kilometre karede 2450 takson bulunurken İstanbul'da ise 5196 kilometre karede 2417 takson var. Bu Ne takson kadar? bitki çeşitliliği. Demek. Doğadaki bütün suları topluyoruz. Ve bizim adalar içerisinde yeraltı depolarımız ve sarnıçlarımız var. Şimdi burası çok özel bir alan. Burası koruma alanı. Bu alan Firagana denilen doğal bitki örtüsüyle kaplıdır. Mercimeği. Çok şahane bir şey. Şöyle hemen göstereyim size. Bak böyle bunu alıyorsunuz. Bak böyle bunun kökleri var. Böyle bu kökleriyle bunu çoğaltabiliyorsunuz. Bundan şöyle şu şeyin içine bunu havuzun içerisine sürüp. Orada daha nilüferler var. Evet. Bak aldı o mercimeklerden o suyun içine atıyor. Koydum. Şimdi burada çoğalacak. Bak böyle. Bu şimdi burada çoğalacak. Şimdi suyu temizleyecek değil mi o? Tabii suyu, durgun olan suyun temizlenmesinde eğer su mercimeği olan bir yerde belki su bulamadınız. Su hiçbir yerde su yok. O su mercimeğin olduğu yerdeki sulardan içebilirsiniz.